Tekrardan merhabalar sevgili Kanal Avrupa izleyenleri. Sağlık Türkiye'de programımızda Nispeti Dent kurucu ortağı ve protez uzmanı diş hekimi Doktor Zeynep Giray bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi gördük, çok iyi olduk. Burada olmak çok keyifli. Teşekkür ederim. Çok şıksınız. Çok teşekkürler. Anlatacaklarım var tüm yurttaşlarımıza. Evet. Diş hekimde çok güzel yenilikler var. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Evet, ben de vallahi merak ediyorum. Öncelikle bir sizi tanımak isteriz. Evet, ben 18 yıllık diş hekimiyim. Protez uzmanıyım aynı zamanda. 2004 yılında sevgili ortağımla birlikte Nispeti Dent Diş Kliniği kurduk. Bizden başka uzman doktor arkadaşlarımızla bir ekip halinde çalışıyoruz. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından hastalarımıza keyifle hizmet vermekteyiz. Harika. Peki Avrupa'da tabii ki şu anda bizi Evet. izleyenler var ve programı çok yakın takip edenler var. Türkiye'de yani sağlık dendiği zaman gerçekten birinci sırada artık Türkiye geliyor. Bu Kesinlikle. tartışılmaz bir gerçek. Avrupa'dan gelip ülkemizde diş yaptıracak hastaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Önce biraz onlardan bahsedelim. Evet, Avrupa'da yaşayan sevgili yurttaşlarımız özellikle diş yaptırmak istiyorsanız bugün burada çok güzel şeyler söyleyeceğim, bilgi de vereceğim. Öncelikle en dikkat etmeleri gereken şey canım mutlaka bir referansla diş hekimini burada bulsunlar. Bir komşunuz gelip memnun olmuştur, diş yaptırmıştır. Veyahut Türkiye'de yaşayan bir akrabası gelip burada diş yaptırmıştır, memnun kalmıştır. Hele hele yıllardır memnun kalan bir diş doktoru varsa öncelikle bunu tercih etsinler. Ama böyle bir şey yok, referans yok ellerinde. Veya referansta gittiler ama o elektriği alamadılar. O zaman nasıl bir çare arasınlar? Şunu önereceğim, butik hizmet veren uzmanların çalıştığı ve hatta sahibinin de diş hekimi olduğu klinikler var. Biz kliniğimizde butik hizmet vermekteyiz. Yani poliklinik mantığıyla çalışan bir yer değiliz. Çok yoğun sirkülasyonumuz yok. Birebir hastayla ben ve ekibim ilgilenmekteyiz. Örneğin aşağıda zaten numaralar yayınlanacak. Oradan bize ulaşabilirler. Mümkünse bir gülüş fotoğrafı ve bir röntgenle bize hasta koordinatörüne gönderdikleri takdirde ben ve ekibim onlara detaylı bir planlama yapıyoruz. Ancak bu planlamayı da kendilerine sunuyoruz. Biz bu şekilde butik hizmet vermeyi seviyoruz. Peki Türkiye'de diş tedavisi yaptırmak neden daha çok tercih ediliyor Avrupa'ya göre ki ben zaten Avrupa'da yaşamış biri olarak kesinlikle Türkiye bu birinci sırada. Evet. Orada her şey çok zor. Yani Amerika'da da, Avrupa'da da yani dünyanın neresine gidersek gidelim yani bütün sağlık hizmetleri çok zor. Orada çok zorlaştırıyorlar her şeyi. Neden? Birincisi maliyet. Yani hakikaten orada herhalde sigorta sistemleri, kiralar vesaire çok maliyetli. Çok. Biz bunları daha ucuza mal edebiliyoruz. Ancak şu yanlış anlaşılmasın. Ben bir Almanya'daki doktor dolgu malzemesine veya implant malzemesine euro bazında ne ödüyorsa ben de onu ödüyorum. Yani biz kaliteden ödün vermiyoruz. Avrupa'daki kadar, en az onun kadar kaliteli malzemeli hizmet veriyoruz. Neden tercih ediliyor konusu? Evet, birinci sırada maliyet. Ama hastalarıma ben şunu da söylüyorum. Ne kadar para öderse ödesin Avrupa'nın herhangi bir kentinde. Türkiye'deki hekimler o kadar donanımlı yetiştik ki biz. Tabii. Ve o kadar çok vaka gördük ki tecrübemiz son derece yüksek. Bu tecrübe inanın orada çok yüksek paralar ödese dahi bulamayacağı burada tecrübeli doktorlarımız Kesinlikle. var. O yüzden Türk diş hekimlerine lütfen hastalarımız güvensin, risksiz kalmasın. Yapılacak cerrahi işlemlerden de korkmasın. Artık tecrübelerimiz çok yükseldi. Bizimle birlikte laboratuvarlarımız da çok güçlendi bu arada. Dolayısıyla sağlık ve hizmet verebiliyoruz tüm hastalarımıza. Peki diş tedavisi yaptıracaklar Türkiye'de ortalama kaç gün kalıyorlar? Evet, hastalarımız işte bu mailleşiyoruz biz önce ya da WhatsApp'tan haberleşiyoruz. En çok bu soru geliyor. Bir de hocam biz ne kadar kalacağız? Bizim rutin söylediğimiz işlem aslında 7 gün. Yani bir hafta kalmalarını tercih ediyoruz. Bir hafta içerisinde bakın biz neler yapabiliriz? Bütün diş kaplamaları değiştirebiliriz. Bütün altındaki kanal tedavilerini yapabiliriz. Hatta ilk vizitlerinde implant cerrahilerini yapar, hastamızı geçici dişleriyle de uğurlayabiliriz. İmplant yaptıracak hastalara bazen ikinci vizite ihtiyaç olabiliyor. Yani bir hafta burada kalmak tüm diş tedavilerini yaptırmak için yeterli bir süredir. Harika. Peki en çok yapılan uygulamalar nelerdir? Gerek Türkiye'de yaşayan hastalara ya da yurt dışından gelen hastalara en çok hangi uygulama için geliyorlar? Açıkçası bundan 10 sene önce hastalarımız şöyle söyleyeyim, çok ağzında harap dişler vardı. Biz bunları işte tedavi edebileceklerimizi ediyorduk, edemeyeceklerimizi implant cerrahisi uyguluyorduk.
Yani protetik büyük vakalar bize geliyordu. Ama şimdi estetik beklentiler arttıkça, gençlerin estetik beklentileri yükseldikçe takdir edersiniz ki sadece estetik diş tedavisi yaptırmak için gelen hastalarımız da oluyor. Bunlara da çok keyifle hizmet vermekteyiz. Şu an tabii artık sosyal medyanın İnanılmaz. bu kadar aktif olduğu Evet. bir dönemde. Hele selfie'ler şöyle çekiyorlar ya, Aynen. dişler görünüyor. Aynen. Bizi böyle fotoğraflarla geliyor hastalar, işte şunun dişleri olsun, böyle olsun. Evet. Tasarım yaparak istediklerini, daha doğrusu şöyle orada anlaşıyoruz hastamızla. Ona yakışanı bizim önerimiz. Orada birlikte karar veriyoruz dişlerin şekli. Bunları çok kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Harika. Peki implanta geçecek olursak Evet. hocam en çok gelen sorulardan bir tanesi. İmplant nedir ve bir implant nasıl diş gibi görev görür? Evet, implant çok konuşuluyor. Aslında bunu bizi izleyen birçok hastamız da bence biliyordur. İmplant bir titanyum vida çene kemiğinin içine yerleştiriliyor. Yerleştirildikten 3 ay sonrasında iyileşmiş oluyor. İyileşme şu, kemikten çıkan hücreler, kemik hücreleri gidiyor, implantın etrafını sarıyor. Artık o kemikli bir bütün hale geliyor. 3 ay, aşağı yukarı 2 ile 6 ay sonrasında üstüne ölçü alınarak hastaya önceden planlanmış protezi teslim ediliyor. Bu işlem çok ağrısız, acısız, aşağı yukarı 10 dakikada biten bir işlem. Dolayısıyla hastalarımız implant yaptırmaktan artık hiç korkmadan, çok da bilgi var bu konuda, rahatlıkla bize gelebiliyor. Peki implantı yaptıktan hemen aynı gün dişi üstüne takıyor musunuz? Evet, implant takıldıktan sonra aynı gün içerisinde henüz hasta ameliyatı bitmeden aynı dişi, daha önce hazırladığımız geçici dişi hastanın ağzına uygulayabiliyoruz. Bu da aslında biraz sonra anlatacaktım, siz erken sordunuz. Navigasyonlu cerrahi. Yani navigasyon, rehberli implant yapıyoruz biz hastalarımıza. Şöyle açıklamak istiyorum. Bu lütfen yurttaşlarımız, diş yaptırmak isteyenleri burada biraz dikkat isteyeceğim. Çünkü bu çok güzel bir yenilik. Siz geliyorsunuz kliniğimize, tomografiniz alınıyor ve diş kalıplarınız da alınıyor. Ve size özel bilgisayar, siz daha ameliyata gelmediniz. Tomografileriniz çekildikten sonra biz o akşam hemen ekibimle birlikte bilgisayar başına geçiyoruz. İmplantlarınızı bilgisayarda planlıyoruz. Adeta bir ameliyat yapar gibi. Siz ve onun üstüne de dişi de üretiyoruz. Şimdi siz daha hiç anestezi dahi almadınız, ameliyat olmadınız. İmplantlarınızın yerleri belli, üstüne yapılacak diş bile masamızda hazır üretilmiş. Çok Geliyorsunuz implantı yaptırma ameliyatına, anestezimizi yapıyoruz, hiç acı ağrı yok. Çekilmesi planlanan dişler alınıyor, hemen yerlerine rehberli cerrahi işte burada işe yarar, bilgisayarda planladığımız o implantların navigasyonları birebir ağız içerisinde yapabiliyoruz. O seansta implantın üstüne dişi bağlıyoruz. Burada çok özel bir yenilik var. Bu implant cerrahisinde ne yok Ece Hanım biliyor musunuz? Dikiş yok. Düşünün, hiç kemiği açmadık, hiç flap kaldırmadık. Dolayısıyla hastaya hiç dikiş dahi atmadık. Hasta sallanan, kötü, ağrılı dişlerle geldi. İmplantlarını yaptık. Aynı seans üstünde estetiği güzel, fonksiyonu düzgün, yani düzgün konuşabileceği, düzgün çiğneyebileceği, yani fonksiyonu da düzgün bir protez üretebildik, hastamıza taktık. Bu hastalar Türkiye'de sadece 3 gün kalması yeterli üstelik. Yani önceden planladığımız takdirde tabii. Muhteşemmiş Gerçekten bu Türk diş hekimlerinin teknolojiyi takip etmesiyle oluyor. Yine Türk diş hekimlerinin arkasında iyi bir teknoloji var, iyi bir laboratuvar var. Bunlarla birlikte hastalarımıza hakikaten Avrupa'nın üst düzeyinde de hizmet verebiliyoruz. Süper. Peki herkese implant yapılabilir mi? Şöyle söyleyeyim, implantı evet tecrübeli ellerde iyi implant markalarıyla birlikte herkese implant yapılabilir. Birkaç bir şey söyleyeceğim. İşte hamilelere, insülin direnci belli bir değerin altına düşmeyen şeker hastalarına, kan sulandırıcı kullananların o ilaçları regüle edildikten sonra, bir de kanser tedavisi sırasında ve sonrasında kullanılan kemik güçlendirici bir ilacı varsa bunları implant yapmıyoruz. Anladım. Peki bilgisayar desteği ile implant nedir? Az önce bahsettiğimiz Evet. bu navigasyon Aynen sistemi öyle. dediğiniz şey bilgisayar desteği mi? Buna şöyle biliniyor, bilgisayar destekli denilebilir, rehberli denilebilir, stentli cerrahi denilebilir. Aslında benim anlattığım şey hepsini kapsıyor. Evet. Bunu yapmak için de biraz tecrübeli olmak lazım, biraz rutin cerrahi işlemleri bilip buna geçiyor olmak lazım. Ve hastaları doğru seçmek lazım. Şimdi herkese bu olmuyor tabii ki ama bunu biz dediğimiz gibi baştan tomografiyle seçiyoruz. Bu tomografi o kadar detaylı ki Ece Hanım. Nereden hangi damar geçiyor, nereden sinir geçiyor, kemiğin 3 boyutlu hacmi ne kadar, bütün bunları biz
saptayabiliyoruz. Daha hastamızı görmemize bile gerek yok, yani tomografisini gördüysek zaten. Dolayısıyla hatasız, hiçbir sapma olmadan bu rehberli cerrahiler, stentli cerrahiler ya da bilgisayarlı, hepsi aynı şey, hepsini uygulayabiliyoruz. Harika. Peki dişlere zarar vermeden diş estetiği, gülüş tasarımı yaptırmak isteyenler hangi tedaviyi seçmeli? Evet, benim En çok gelen en sevdiğim sorulardan. konu. Şimdi anlatacağım. Şöyle, şimdi hastalarımız önceden diş estetiği dediği zaman hep akıllarında kaplama yaptırmak geliyordu. Kaplama ne demek? Dişin bütününün kesilmesi ve 360 derece saran bir kronun dişe yerleştirilmesiydi. Ancak laminadan bahsetmek istiyorum. Diş laminaları incecik yaprak porselenler. Dişin sadece ön yüzeyine yapıştırıyoruz. O lamina elinizde tuttuğunuz anda kırılabilir. O kadar ince ki lens gibi, kontak lens lamine diyoruz zaten biz ona. Ama dişin üstüne yapıştırıldığı andan itibaren çok güç kazanıyor. Hastalarımız hem düzgün bir estetiğe, dişleri hiç aşınmadan, hiç zarar görmeden kavuşabiliyorlar. Dolayısıyla özellikle gençler, lütfen dişlerinizi kestirmeyin. Lamine tedavisini sorun hekimlerinize. Bunu talep edin. Yani dişleriniz kesilmeden, dişleriniz zarar görmeden yapılsın bu estetik tedaviler. O dişler ömür boyu ağızda kalacak. Çok kıymetli. Evet, kesinlikle. Peki lamine tedavisi kimlere yapılabilir? Evet. Dişlerinde eğer çok büyük çapraşıklık yoksa, çok büyük kanal tedavileriyle dişler harap hale gelmemişse, çok fazla çürükler yoksa bunlara yapılabilir. Örneğin dişler geridedir, öne alınabilir. Aralıklı dişler vardır, onlar kapatılabilir. Küçük çapraşıklıklar giderilebilir. Bazı doğumsal lekelenmeler oluyor. Bunlar tetrasiklin lekelenmeleri. Ne kadar dişi beyazlatırsanız beyazlatmaya çalışın, geçmiyor. Bunlara da uygulanabilir. Şartları lamine için zorlamak lazım Ece Hanım. Dişin bütününü zarar vermemek lazım. Tabii. Peki bir hastanın yüzüne nasıl bir diş yakışacak? Bunu neye göre karar veriyorsunuz? Neyi nasıl yapacağınızı? Özellikle lamina yaptıracağımız bize sadece estetik için başvurmuş hastalarımıza. Şöyle çalışıyoruz. Hastanın özel bir fotoğrafını alıyoruz. Ve hem tüm yüzü gözüküyor, tüm diş açıları gözüküyor. Mesela mimarları düşünün. Ne yapıyorlar? Render yapıyorlar değil mi? Yani bir masayı tasarlıyor, üstüne vazoyu dahi o programla yerleştirebiliyor. Bizim de elimizde buna benzer programlar var. Dijital olarak hastamızın fotoğrafını çektikten sonra bunun üstünde oynayarak böyle bir dijital smile design yapıyoruz. Çok keyifli, çok güzel çalışmalar oluyor. Hastamız bunu fotoğraf üstünde görüyor. Ama ben şunu da tercih ediyorum. Hastanın birebir modelinin üstünde mumla çalışıyoruz. Böyle güzel fırçalarla. Hastamız geliyor koltuğa, ikinci seans. İlk seans ne yaptık? Fotoğraflarını aldık, videolarını çektik. Nasıl bir tasarım istediğini konuştuk. Biz hemen döndük mutfağımıza. Elimizde fırçalarla, mumlarla o tasarımı başladık, yapıyoruz. Hastamız ikinci seansına geldi. Daha hiç anestezi yapmadık, dişine hiçbir müdahale yapmadık. Birebir 3 boyutlu o tasarımı hastamıza gösteriyoruz. Bakalım dudağına yakıştı mı? Uzunluğunu sevdi mi? Biraz hastalar biliyorsunuz artık önde diş istiyor, dudak desteği istiyoruz, önleri uzatıyoruz. Bakalım bu onun konuşmasına yakıştı mı? Bunları beraber karar veriyoruz. Dudak desteğinden kastınız ne? Biliyorsunuz genç gözükmek için biraz üst dişlerin görünür olması lazım. Yaşlanınca ne oluyor canım? Kas tonusu düşüyor. Yaşlı kimse, yani yaş alan kimselerin ne oluyor? Biraz yer çekimine maruz kalıyor kaslarımız. Aşağı doğru inince üst dişler değil, alt dişler gözükür hale geliyor. Biz eğer hastanın üst dişlerini görünür hale getirirsek, onları beyaz beyaz yaparsak, altın orana uyup birbirleri arasında düzgün bir dizilim yapar ve de gülüşünü biraz genişletirsek, inanın 10 yaş hasta gençleşiyor. Mantıklı. Mesela öncesinde fotoğrafını çekmiştik ya, diyorum ki şimdi bitti dişleriniz, bütün fotoğrafına geleceksiniz. Yine bitimde de sonrasında fotoğraf çekimi yapıyoruz. Saçlar yapılmış, makyajlar yapılmış, hastanın kendi özgüveni çok yükselmiş oluyor ve bunu sadece diş yaptırarak da sağlamış oluyor. Harika. Peki zirkonyum ile lamina arasındaki farklar nelerdir? Onu sormak isterim son olarak. Buna çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü yurt dışından şöyle talepler geliyor. Hocam dişlerime zirkonyum yaptırmak istiyorum. Çünkü o duymuş bir yerden zirkonyum çok iyi bir şey. Zirkonyum iyi bir şey. Ama doğru endikasyonla kullanılması lazım. Zirkonyum nedir? Zirkonyum bir element aslında. Dişin üstünde bir porselen var. Bu porselen cam kristalleri içeriyor. Bunun altında o kristal yapıyı destekleyen bir beyaz metal. Dolayısıyla ön dişlerde yapıldığı zaman
bizim laminalarla kıyasladığımızda ışığı daha az geçiriyor. Dişleri harap değilse biz cam seramik kristalleri kullanıyoruz. Laminada bunları kullanıyoruz. Dişin minesinde hidroksiapatit kristalleri var. Benim lamina malzememde de lityum disilikat kristalleri var. Bu iki kristal yapı birbirine çok benzer. Nasıl dişi elinizi böyle dişinizin üstüne koyduğunuzda dişin yüzeyinde bir tırtıklar vardır. Uca doğru incelir. Ne vardır dişin ucunda böyle şeffaflıklar vardır. Evet. Bunu zirkonyum porselenle sağlamak çok kolay değil. Çok da iddialı konuşmak istemiyorum. Ben protez uzmanıyım. Bütün sistemlere de hakimim aslında. Yapılamaz mı? Yapılır. Ama cam seramik kristalleriyle daha güzel yapılır. Anlaşıldı. O yüzden biz dişleri harap değilse, dişleri kesmek istemiyoruz. O dişlerin sağlığını ömür boyu ağızda tutmak istiyoruz. Lamine tedavisiyle bunu sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Harika anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Kanal Avrupa ekranlarında diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Zeynep Giray stüdyo konuğumuzdu. Sağlık Türkiye'de devam edecek.